Tüm takipçilerime kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, yine yepyeni bir tarifle sizlerleyim. Bu güzel tarifimizin yapım aşamasına buyurun birlikte geçelim. Keyifli seyirler olsun. Arkadaşlar, tarifimize başlarken 2 su bardağı ılık suyumuzu tabağımıza, yoğurma tabağımıza alıyoruz. Unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Evet, unumuzu yavaş yavaş dediğim gibi ilk önce bir miktar ekliyoruz. Sonra yetersiz geldiği zaman azar azar ilave ederek yoğuracağız. Bu aşamada 1 tatlı kaşığı tuzunu da ekledik. Ve şimdi hamurumuzun yoğurulmasına başlıyoruz. Tezgahımıza bir miktar un serptik ve hamurumuzu yoğurduğumuz tabaktan aldık, tezgahımızın üzerine toplamda 5,5 su bardağı un kullanmış olduk. Şu hamurun kıvamı bu, ele yapışmayan bir hamur olacak. Şimdi şöyle üzerinden hafif bastırıp üzerine de bir miktar un serptik. Arkadaşlar, dediğim gibi ele yapışmayan yumuşak bir hamurumuz oldu. Şimdi bunun üzerini kapatacağız. 20 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuz iyice yoğruldu ve tezgahımıza bir miktar un aldık ve unun üzerine aldık. Arkadaşlar, unutmadan söyleyeyim. 5 su bardağı un kullandık. Ölçümüz bu. Şimdi bunun üzerini kapatacağız. Tezgahımızın üzerinde 20 dakika dinlendireceğiz. Evet arkadaşlar, hamurumuz 20 dakika üzeri kapalı dinlendi. Şimdi bezelere ayırıyoruz. Evet, bezelerimizi oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar, bezelerimizi yaptık. 15 tane beze yaptım. Ve şimdi ilk bezemi açmaya başladım. Çok büyütmeyeceğim. Pasta tabağı büyüklüğünde açıp kenara alacağım. Evet, yeterince açtım ve kenara alıyorum. Diğer bezeleri de aynı şekilde açıyorum. Evet, bezelerimizin tamamını açtık. Şurada 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ karışımına açtığımız hamurlarımızı şöyle bandırıp sonra şöyle bir tabağa alıyoruz kenara.
Evet. Bütün hamurlarımızı aynı böyle yağ bandırıp kenara alıyoruz. Başka bir tabağa alıyoruz. Evet arkadaşlar, tamamını yağ koyduk ve şimdi üzerini kapatacağız. 20 dakika böyle dinlendireceğiz yağda. Arkadaşlar, iç malzememizi şimdi hazırlıyoruz. Hamurlarımız yağda beklerken 2 tane soğanı küçük küçük doğradık. 2 çorba kaşığı da sıvı yağ kattık. Zeytinyağı kullandım ben. Şimdi soğanımızı kavuruyoruz. Soğanımız yeterince kavruldu. Şimdi kıymayı katıyoruz. Evet, kıymayla soğan şimdi birlikte kavruluyorlar. Kıymayla soğan da bir miktar kavrulduktan sonra arkadaşlar, dolaba ben yazdan koyduğum kırmızı biber, kapya biberlerden küçük küçük doğranmış, ondan katıyorum. Bu kadar kavrulduktan sonra tuzunu ve baharatlarını katıyoruz. Baharatlar zevkinize göre, tuz da damak tadınıza göre katabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ocağı kapattık ve ocaktan alıyoruz kenara. Bir miktar da ocaktan aldıktan sonra bir miktar da maydanoz doğramıştık, onu kattık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ilk hamurumuzdan açmaya başlamadan önce tezgahımızı hamurumuzun kenarında biriken yağdan alıp yağlıyoruz. Ve ilk hamurumuzu da tezgahımıza alıyoruz. Üzerine hafif yağdan sürüyoruz. Ve açmaya başlıyoruz. Her zaman söylediğim gibi ufak tefek yırtılmalar olabilir. Dikkate almayın çünkü çok güzel bir hamur. Piştiği zaman harika bir şey oluyor. Hafif yağ üzerine yine attık. İki kenarını içine doğru katlıyoruz. Kenarlarını da şöyle katladık. Kıymalı iç harcımızdan kenarına yerleştiriyoruz. İlla kıymalı iç harçla yapacaksınız diye bir kural yok. Peynirli, patatesli, kaşarlı, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ispanaklı bile çok güzel oluyor. Pırasalı. Evet. Yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Evet, ikinci hamurumuzu da aynı şekilde açıyoruz.
Dediğim gibi hamur çok güzel. Daha siz dokunurken hamur açılı veriyor. Evet, yeterince gördüğünüz gibi incecik açıldı. Şu kenarların kalın yerlerini isterseniz çıkarabilirsiniz ama her zaman söylediğim gibi ben bu hamurda çıkarmıyorum. Çok güzel bir hamur. Hissetmiyorsunuz bile içerisinde o kalınlığı. Evet, tekrar kıymalı iç harcımızdan hamurumuzun içerisine koyuyoruz. Evet, bunu da aynı şekilde sarıp yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, böreğimiz bitti. Üzerine bir yumurta sarısı ve kalan tereyağı sıvı yağ karışımından onunla beraber yumurta sarısını karıştırdık ve böreğimizin üzerine sürüyoruz. Bu arada da böreğimizin üzerine yumurta sarısını sürmeden önce fırınımızı 180 dereceye ayarlayıp ısınmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına pişirmeye gönderiyoruz. Evet arkadaşlar, böreğimiz fırından çıktı. İlk sıcaklığı da çıktı. Çok da güzel oldu. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı kızardı. Mis gibi oldu. Evet. Böreğimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi altı da çok güzel kızardı. Ve katları daha çok sıcak. Evet. Bizlerden bu kadar arkadaşlar. Yapacak ve yiyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Sağ kalın, sağlıklı kalın.